Merhaba, bugün benden örmemi istediğiniz Pinterest eleğin anlatımını yapacağım. Kartopu Aksoft ipler kullandım ve 5 milim tığ kullandım. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. En ince ipten en kalın ipe kadar kullanabilirsiniz. Sadece sıra sayılarımız değişecektir ipimizin inceliğine kalınlığına göre. İpinize göre tığ numarasını da ayarlarsınız. Ben yetişkinler için anlattım ama çocuklar için de nasıl ayarlayacağımızı videonun içerisinde anlatıyorum. Özellikle çocuklar için yapıyorsanız lütfen pamuklu ipler kullanın. Baharda ve yazda çocuklarımız rahat etsin. Sadece kışın giydireceğim derseniz böyle kışlık ipler de kullanabilirsiniz. Yelek için 8 tane motif gerekiyor. Ben hanım dilendi, bey beğendi kullandım. Normalde şimdiye kadar da bu ismi söylüyordum ama artık ne anlama geldiğini de bilmiyorum, nereden geldiğini de bilmiyorum ama diğer arkadaşlar da bu motifte babaanne motifi ya da büyükanne motifi diyorlar. O yüzden ben de artık motiflerde büyükanne motifi olarak söyleyeceğim. 8 tane büyükanne motifi kullanıyoruz ve birbirine ip koparmadan birleştiriyoruz. Örgüleri benden Instagram'dan istiyorsunuz ve ben onun üzerine örüyorum. Ben öreceğim ipi, tığ ve bilgisini söylüyorum. Örgüyü bilen arkadaşlar örmeye başlıyorlar. Orada ben yine bilgiyi verdikten sonra ip koparmadan birleştireceğimi söylemiştim. Bir tane arkadaş sık iğne ile birleştirdiğimizde de çok güzel görünüyor. Onu da denemelisiniz dedi. Ben de o yüzden 8 tanesini bu şekilde birleştirdim. 8 tane daha motif hazırladım. İsterseniz buradaki videoda olduğu gibi ip koparmadan birleştirirsiniz. İsterseniz bir sonraki yapacağım yelekteki gibi sık iğne ile de birleştirebilirsiniz ya da iğne iplikle dikerek birleştirebilirsiniz. Önemli olan 8 tane motifin birleşip yelek haline gelmesi. Nasıl birleştirdiğimizin bir önemi yok. Sadece görünüm farkı var. Ben videoda bir sıra eksik ördüm motifleri ve ip koparmadan birleştirdim. Böylece ip koparmadan birleştirme tekniğini de göstermiş oldum. Benden kolay bir tane de battaniye tarifi isteniyordu. Sırt parçasında da motifleri birleştirerek, ip koparmadan birleştirerek bir tane battaniyeyi nasıl yapabiliriz onu anlatmaya çalıştım. Bebek battaniyesini anlatmaya çalıştım. Yeleğin genişliği 52 santim, boyu 52 santim. Bir tane motifim 26 santim. Aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Instagram'dan bana örgülerinizi fotoğraflı olarak atarsanız, ölçülerini söylerseniz ona göre daha net şeyler söyleyebiliyorum, daha net yardımcı olabiliyorum. Artık motif anlatımına ve motifleri birleştirerek yelek yapımına geçelim. Yelek için 8 tane motif gerekiyor. Ben 7 tanesini yaptım. 8.'yi beraber hazırlayacağız. Hanım dilendi, bey beğendi modeli kullanıyoruz. 3. sıradan sonra kendisini tekrar eden bir model. 3. sıraya kadar yeni başlayanlar da dikkatli şekilde izlerse 4. sıradan itibaren kendileri yapabilirler. Ben motifleri 9 sıra ördüm. 10. sırada ip koparmadan birleştireceğiz. İğne iplikle dikenler 10 sıra örecekler. Dokuz sıra ördüğüm haldeki ölçüsü 23 santim. Birleştirmede 10. sırayı da tamamlamış olacağız ve motifimiz büyümüş olacak. Bedenimiz genişlemiş olacak. Yine bu yeleği de yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Yeni başlayanlar sihirli halkayı, zincir çekmeyi, ikili trabzanları bilmiyor olabilir. Onlarla kendinizi bir tutmayın lütfen. Birinci sıraya sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halka için ipi aldım ve döndürdüm. İpi döndürüyorum ve halka yapıyorum. Ben sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Bildiğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Birinci sıra için sihirli halkayı yaptım. Tığla giriyorum ve 3 zincir çekeceğim. İpi aldım. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Motifte ikili trabzanlar kullanacağız. Bu çektiğim 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. İkili trabzan için tığın başına doluyorum. Halkaya girdim ve ipi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İkili trabzan bu demek. Tığın başına dola, halkaya gir, ipi al. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte ör. Birinci sırada 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yani 4 tane üçlü grubumuz olmuş olacak. İlkini beraber yaptık. Devam ediyoruz. Araya 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkaya 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan demek tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekmek demek.
ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Arada 2 zincir çekiyorum ve halkaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam 4 tane grubumuz olacak. Arada da 2 zincir çekeceğiz. Arada 2 zincir çektim ve halkaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. İp sağa karışabiliyor yapısından dolayı, o yüzden elinizi gevşek tutmanızda fayda var. Başlangıçta 3 tane zincir çektik. 3 zincirde 1 tane ikili trabzan kabul ediyoruz ve halkanın içine 2 tane daha ikili trabzan yaptık. Toplam 3 tane ikili trabzan yaptık. Araya 2 zincir çektik. Arada 2 zincirle halkaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane üçlü grup yapmış olduk. Sıra sonunda halkadan kalan ipi halkanın ortası kapanana kadar çekiyorum. Arada yine 2 zincir çektim. Burada 3 zincir çekmiştik. 3 zinciri bırakıyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine girdim ve kaydırdım. Bu kaydırma noktamda 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Sıra sonunda ipimi koparacağım için ipi halka yaptım. Motifi içinden geçirdim ve sıkılayıp yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Sonra iplerimizi gizleyeceğiz. Birinci sıramız bitti. İkinci sırada 2 zincirlik boşluklara çalışacağız. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bu ikinci sıra bizim sonraki sıralardaki köşelerimizi oluşturacak. 2 zincirlik boşluklara aynı işlemi yapacağız. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. İkinci sıraya geçmek için tığ ilmek yaparak başlıyorum. Tığ ilmek yapmak için de yine sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. Daha küçük bir halka yaptım. Tığla giriyorum. İpi aldım, halkadan geçirdim ve buradaki ipi sıkılayarak bir tane ilmek oluşturdum. Motifi ikili trabzanlarla öreceğimizi söylemiştim. İkili trabzan öreceğimiz zaman tığın başına bir kere doluyorum ve 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. Buradaki boşluktan başlıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte ördüm ve ikisini birlikte ördüm. Motiflerde ip gizlemek önemli. O yüzden ilmekten kalan ipi burada örerken gizliyorum. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaptım ve tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. O yüzden araya 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yeni başlayanlar için yavaş anlattığımı unutmayın lütfen. Bilenler hızlandırarak izleyebilirler. Bir boşluğu tamamladık, diğer boşluğa geçmemiz gerekiyor ve arada bir tane zincir çekiyoruz. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Tığın başına doladım. Buradaki 2 zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum ve son boşluğa da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci sırada ikili trabzanı öğrenmiştik. İkinci sırada ilmek yapmayı öğrendik. Ve sıra sonuna geldik. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk yaptığım birinci trabzanın tepesine geldim ve kaydırdım. Sıra sonunda ipimi gevşetiyorum.
ve halkanın içinden geçirip sıkılıyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyoruz ve sonrasında onları temizleyeceğiz. İkinci sırayı da tamamladık. Üçüncü sıraya geçtik. Motif bitene kadar kaç sıra yaparsanız yapın, ister 10 sıra ister 100 sıra, 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. Köşe boşluklarına da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bir boşluktan diğerine geçerken de arada bir zincir çekmiştik. Oradaki bir zincirlik boşluklara da 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde 3. sırayı da tamamlayacağız. 3. sıradan sonra zaten motif kendisini tekrar ediyor. 3. sıradaki ipin renk kodu 742. Elimde olanları böyle paylaşacağım. 3. sıraya yine ilmek yaparak başlıyoruz. İlmeği nasıl yapıyoruz? Yine sihirli halka yaptım. Tığla girdim. İpi aldım ve sıkıladım. Bu şekilde ilmeği oluşturmuş olduk. Örerken de ilmeği gizleyeceğiz. İkili trabzan yapacağım. Tığın başına doladım ve ikisini birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. 2 zincirlik boşluğa girdim. İpi aldım ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir çektim ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamlıyorum. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum. Burada bir zincirlik boşluğa geldim. Bir zincirlik boşluklara da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Motifi kaç sıra örersek örelim. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için, 2 zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan için. Ve bir boşluktan diğerine geçerken de arada bir zincir çekiyoruz. Arada bir zincir çektim ve köşeyi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Kendisini tekrar eden bir model. Köşeyi tamamladık. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar arada bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane kenarı ördük. Diğer kenarları da aynı şekilde yapıyoruz. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Diğer iki kenarı da anlattığım şekilde tamamlayalım. 4. sırada zaten artık kendisini tekrar edecek ama yeni başlayanlar için bir tane kenarı göstermek istiyorum. Aynı olduğunu görmeleri için. Sonrasında artık bir bütün motifi bitirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Arada bir zincir çekiyorum. Burada ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Tekrar ipimi gevşetiyorum ve motifi içinden geçirip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. 3. sıradan sonra kendisini tekrar ettiğini söylemiştim. Fark eden tek şey buradaki grupların birer birer artması. Burada bir tane üçlü grubumuz vardı. 4. sırada 2 tane olacak. 5. de 3, 6. da 4 diye devam ediyor. Birer birer her sırada artacak. Biz zaten bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Bir üst sırada yapacağımız grupların yerini de hazırlamış oluyoruz. Köşelerimiz değişmeyecek, bir zincirlik boşluklarımız değişmeyecek. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekmemiz değişmeyecek. 4. sıradaki ipin renk kodunu bulamadım. Kartopu'nun internet sayfasına giriyorsunuz. Orada Aksoft iplerde zaten renk kodları ve renklerin kendileri görünüyor. Oradan hoşunuza giden renkleri seçebilirsiniz. Buradaki hoşunuza gittiyse zaten buradakine bakıp
orada hangi renk olduğunu görebilirsiniz. 4. sıra içinde ilmek yaparak başlıyorum. Tığın başına doladım. İstediğiniz herhangi bir 2 zincirlik boşluktan başlıyorsunuz. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her sırada üçlü gruplarımız bir tane artacak. Arada bir zincir çektim ve buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane kenarı böylece bitirmiş olduk. Diğer kenarları da size gösterdiğim gibi yapıyoruz. Sıra sonuna geldik. İpimizi halkadan geçirdik ve ipi yeteri kadar kestik. Artık motifimi 9 sıraya tamamlayacağım ve sonrasında size iğneyle dikmek isteyenler için de benim gibi ip koparmadan birleştirmek isteyenler için de detayları vereceğim. 8. motifi de bitirdim. 9 sırada tamamladım ve sıra sonunda en son 3 tane ikili trabzan yaptım ve ipi yeteri kadar kestim. Herhangi bir kaydırma yapmadım. Arada da zincir çekmedim. Bunun sebebi düzgün bir bitiş yapacak olmamız. Düzgün bitişten kastım zincirlerin ve trabzanların V harfine benzeyen tepeleri var. 2 tane kanadı var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha V harfi oluşturacağız. Böylece tüm görünümü eşitlemiş olacağız. İğne iplikle dikerken de ya da tığ ile birleştirirken de söğüt hırka yaptık biliyorsunuz, bohem hırkalar yaptık, bereler yaptık. Her şeyde kullanabilirsiniz bu tekniği. Bizim yaptığımız bu düzgün bitişe de karşılıklı zincirler ve trabzanlar denk gelmiş oluyor. O yüzden düzgün bir bitiş önemli. Motifte düzgün bir bitiş yapacağız. 3 tane ikili trabzan yapmıştık. İpi yeteri kadar kestik. Ve buradaki ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine arkadan giriyorum. Yani tüm V harfini alıyorum. İpi aldım. Motifin arkasına çektim. Bunu 3 milimle yapıyorum. Daha küçük bir tığ numarası kullandım. Daha rahat girip çıkabilmek için. Birinci trabzanın arkasından girdim ve ipi arkaya çektim. Burada da son yaptığım ikili trabzan var. Onun da arka kanadını alıyorum. Arka kanadından girdim, ipi aldım ve arkaya çektim. Bir tane daha tepe oluşturmuş olduk. Arada bir zincir çekmemiştik. Bu yaptığımız tepe de o bir zincirin tepesi olmuş oldu. Ben bir zincir çeksem de burada düzgün bir bitiş yapsaydım arada 2 tane zincir var gibi görünecekti. O yüzden arada zincir çekmedim. Sonrasında artık ipi uygun yerlerden geçirip gizleyeceğiz. Öncelikle burada bir zincir çekerek buraya sabitliyorum. Sonrasında yıkadığımda, giydiğimde, örmeye devam ettiğimde örgüm sökülmesin. Bir zincir çekip sabitledikten sonra istediğim yerden geçirerek gizleyebilirim. Daha küçük bir tığ numarası kullanırsanız daha rahat edersiniz. Bu şekilde köşeden geçirerek ipi gizliyorum. Yeteri kadar gizlediğimi düşündükten sonra motifi esnettim. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bütün tepeler V harfi şeklinde görünüyor. Ve arada çekmediğim bir zincirin tepesini de burada oluşturmuş oldum. Beden ayarlamaya geçmeden önce bir iki tane ipini gizlemek istiyorum size göstermek için. Buradaki en önemli ip belki de halkanın ortasındaki ip. Tekrar çekiyorum. Ortasını kapattım. Burada bir zincirle buraya sabitledim. Ve halkanın etrafından ipi geçirerek gizliyorum. Halkadan kalan ipi düzgün gizlemezsek
halkanın ortası açılabilir, ipimiz sökülebilir. O yüzden tekrar sıkılıyoruz. Bir zincirle sabitleyip halkanın etrafında gizliyoruz. En son dışarıda kalan ipi de kesiyorum. Sonra her ipi kendi renginde gizliyorum. Kalan ip hangi renkse o renk motifin içinde gizliyorum. Yine gizlerken bir zincirle sabitleyebilirsiniz. Motifleri bitirdiğimizde halka yaptık ve içinden geçirdik. Burada sabitlemiştik. Sonrasında aynı renk ipin içinde gizlemeye devam ediyorum. Bunu da göstereceğim. Diğer ipleri siz kendiniz motiflerin içinde gizleyebilirsiniz. Sadece kendi renginden de geçirmiyorum. Aşağıdaki beyaz motifin içinden de geçiriyorum ki, ipler alıyorum ki sonrasında çıkmasın. Daha sağlam olsun. Burada beni zorlayan ipin tığa karışması. Onun dışında zorlayan bir şey yok. Pamukla iplerle yapıyorsanız daha rahat edersiniz. Bu şekilde iplerimizi gizliyoruz. Ve sonrasında böyle temiz bir motif elde etmiş oluyoruz. Sekiz tane motif yaptık. Motiflerin arkasını temizledik, iplerini temizledik. Artık nasıl birleştireceğimize geçebiliriz. 9 sıra ördüğüm motif 23 santim. 10. sırada birleştirdiğimde benim istediğim santime beden genişliğine ulaşmış olacak. Beden genişliği 52-53 santim olmuş olacak. Siz kendi beden genişliğinizi nasıl ayarlayabilirsiniz? Size bir tane standart beden ölçü tablosu vereceğim. İsterseniz oradaki beden aralığınıza göre. İstiyorsanız da evdeki severek kullandığınız bir yeleğinize ya da hırkanıza göre ilerleyebilirsiniz. Diğer videolarda gösterdiğim gibi en garanti yöntem evinizde severek kullandığınız bir hırkaya ya da yeleğe göre ilerlemek. Önünüze yeleği ya da hırkayı koyun, beden genişliğini ölçün. Diyelim ki yine standart beden ölçü tablosuna göre sizin yeleğinizin genişliği 50 santim geldi evdeki de. O zaman bir tane motifinizin ne olması gerekiyor? 25 santim olması gerekiyor. Benim gibi ip koparmadan birleştirecekseniz motifinizi 22 santim olana kadar örersiniz. Sonrasında bir sonraki sırada birleştirmeye başlarsınız. Böylece birleştirdiğinizde de 24-25 santime ulaşmış olursunuz. Ama ip koparmadan birleştirmek bana zor geliyor, onu ayarlayamam derseniz o zaman motiflerinizi tam şekilde örüyorsunuz. Beden genişliğiniz 50 santim, bir tane motifinizin 25 santim olması gerekiyor. O zaman 25 santim olana kadar örüyorsunuz. Ben burada 23 santim oldu, 25 santim olması gerekiyor. O zaman bir sıra daha öreceğim. Sonrasında dikerek ya da tığla birleştirmeye başlayacağım. Evde çocuğunuzun yeleğini ya da hırkasını ölçtünüz. Beden genişliği 34 santim, 35 santim. O zaman sizin bir tane motifinizin 17-18 santim olması gerekiyor. Yani bir tane motifin ölçüsünü bulmak için beden genişliğimizi ikiye bölüyoruz. Yine standart beden ölçü tablosuna göre örnek vereyim. Orada 61 santim sizin beden genişliğiniz diyelim. O zaman bir tane motifinizin 30-31 santim olması gerekiyor. İçine başka kıyafetler de giyeceğimiz için biraz salaş yapmanızda fayda var. O yüzden severek kullandığınız bir örgüye göre ilerlemenizi istiyorum. Ama siz satış yapacaksanız orada M beden aralığı mesela 50-56 santim, ona göre yaparsınız. X beden aralığı kaç santimse ona göre yaparsınız. S beden aralığı kaç santimse ona göre yaparsınız. Ve kişi bunu bilerek alır. Siz sonrasında satacağınız zaman ister Instagram'dan isterseniz bu satış uygulamalarından satacağınız zaman zaten orada beden genişliğini ölçüp yazdığınız için diyeceksiniz ki Pinterest yelek yaptım ya da yelek yaptım. Beden genişliği 53 santim, 54 santim. Kişi de ona göre alacak. Satış yapacaksanız her detayı yazmayı unutmayın. Size sipariş geldiyse herhangi bir beden içinde karşınızdaki kişiden severek kullandığı bir tane örgünün ölçülerini isteyin lütfen. Özetle bir tane motifin ölçüsünü nasıl ayarlıyoruz? Beden genişliğimizi ikiye bölüyoruz. Çocuklarda da kendimizde de aynı şekilde ilerliyoruz. Artık kendi örgüm üzerinden yeleği anlatmaya başlıyorum. 9 sırada 23 santim, 10. sırada 26 santim oluyor.
ve 52 santime toplam ulaşmış oluyorum. O yüzden 10. sırada birleştirme yapacağım. 8 tane motif hazırlamıştık. Öncelikle size yeleğin motiflerinin yerleşimini göstermek istiyorum. İğne ile dikecek olanlar ya da söğüt motifli hırkada yaptığımız gibi, mozaik motifli yelekte yaptığımız gibi, bohem hırkalarda, mozaik hırkalarda yaptığımız gibi trabzan tepelerini alarak, iç kanatlarını alarak birleştirecekler için, tığ ile birleştirecekler için ne yapıyoruz? Tam motif hazırlıyoruz. Beden genişliğinizin yarısı kadar 8 tane motif hazırlıyorsunuz ve artık siz dikerek ya da tığla birleştirmeye geçiyorsunuz. Yeni başlayanlar özellikle ip koparmadan birleştirmek zorunda mıyız diye soruyorlar. Hayır, değilsiniz. Normal tam yaparsınız ve dikerek birleştirirsiniz. Motif yerleşimini gördük. Altta 4 tane motif var, üstte 4 tane motif var. Birleştirmeye başlıyoruz. Buralar bizim yakalarımıza gelecek kısım. Öncelikle buradaki 4 motifi alıyorum. Arkadaki 4 motifi birleştirerek başlıyorum. Öncelikle ip koparmadan bu 4 motifi birleştireceğiz. Tüm motiflerde böylece 10 sıra olmuş olacak. Sonra diğer 2 ön motifi birleştireceğiz ve diğer 2 ön motifi birleştireceğiz. İp koparmadan birleştirme de 3 aşamadan oluşuyor. 3. aşamadan sonra ister yan yana 2 tane ekleyin, istiyorsanız 200 tane ekleyin. Hep aynı şekilde ilerleyecek. İp koparmadan birleştirmeye ayça hırkada olduğu gibi, balaklavada yaptığımız gibi bir tane motifin 3 kenarını örerek başlıyoruz. Birleştirmenin 1. aşamasına geçtik. Bir tane motifin 3 tane kenarını öreceğim. Tığa ilmek yaptım. Ve ikili trabzan için tığın başına doladım. İstediğiniz herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Buradaki kenarı örmeyeceğimiz için bu köşeye sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak örmeye başlıyoruz. Orayı en son tamamlayacağız. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağım. Örüş mantığımız değişmeyecek. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapalım. Buradaki 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapalım. Buradaki köşeyi de aynı şekilde yapıyoruz ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki köşeye de en son 3 tane ikili trabzan yapacağız. Çünkü bu köşeyi örmeyeceğiz. Üçüncü kenarın sonuna kadar gelelim ve artık üzerine motif ekleyelim. 3 kenarı ördük. Buradaki 2 köşeyi tam şekilde örüyoruz ve sıra sonuna kadar geldik. Burayı en son öreceğimiz için bu kenarı örmüyoruz. Sıra sonunda 3 tane ikili trabzan yaptım. Artık üstteki motifle birleştirebilirim. Arada 2 zincir çektim. Motifleri düz yüzünden birleştiriyoruz. Tığın başına doladım. İstediğiniz herhangi bir 2 zincirlik boşluğa giriyorsunuz. 2 zincirlik köşe boşluğuna girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık 2 tane motifi örerek birleştirmeye başlıyorum. Araya 2 zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Motifleri bu şekilde önüme alıyorum. Daha rahat birleştirebilmek için. Sağ tarafta tamamlanmış motifimiz var. Sol tarafta eksik olan motifimiz var. İp koparmadan birleştirmede sağdaki bir zincirlik boşluğa girip kaydırıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde hem sağdakine birleşmiş oluyor motifim, hem de soldaki eksik olan sıra tamamlanmış oluyor. İkisi de aynı sayıya ulaşmış oluyor. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincirlik boşluğa girdim, ipi aldım ve zincir çektim. Soldakine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik boşlukları kullanıyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap.
Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu arada yeleğin birleştirmesinde ikinci sırada kullandığım renk kullanıyorum. 258. Birleştirmemiz bu şekilde görünüyor. Karşılıklı üçlü gruplar denk geliyor. Arada herhangi bir zincir atlamadıysak sıra sonunda da köşelerde denk gelmesi gerekiyor. Siz de sıra sonuna geldiğiniz köşede denk gelmiyorsa arada kaydırma yapmışsınız demektir. Bir tane zinciri atlamış olabilirsiniz. O yüzden sökersiniz, tekrar örersiniz. Bu şekilde köşeye kadar devam ediyoruz. Sağdakine kaydırıp zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Tüm bir zincirlik boşlukları bu şekilde ilerleyelim. Sağda köşeden önceki bir zincirlik boşluğa kaydırdım ve bir tane zincir çektim. Şimdi artık buradaki köşeyi öreceğiz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve buradaki 2 zincirlik boşluğa kaydırıyorum. 2 zincirlik boşluğa kaydırdım ve tekrar bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Artık köşeyi tamamlayabilirim. 3 tane daha ikili trabzan yapabilirim. Burada arada çektiğimiz bir zincirler de bizim köşedeki 2 zincirlerimizi vermiş oldu. Bir tane kenarı birleştirdik. Artık yukarı doğru örmeye başlayabilirim. Ben üst üste 2 tane motif birleştireceğim. O yüzden buradaki kenara kadar öreceğim. Siz 2 tane değil de daha fazla yapmak istiyorsanız o zaman yine 3 tane kenarı örüyorsunuz. Burada 2 tane zincir çekip yine aynı birleştirdiğimiz gibi birleştiriyorsunuz. 3. motifi ekleyecekler ya da 4. motifi ekleyecekler. 3. sıranın sonuna geliyorlar. 3 tane ikili trabzan yapıyorlar. Araya 2 zincir çekiyorlar ve tekrar motif ekliyorlar. Tamam dediğiniz noktada, artık bu boy bana yeter dediğiniz noktada sadece buradaki kenarı örüyorsunuz. 3. kenarı örmüyorsunuz. Ben de burada 2 tane motif yapacağım üst üste. O yüzden sadece buradaki kenarı örüyorum. Köşeye kadar bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yaptım ve köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Devam etmiyorum çünkü üzerine motif eklemeyeceğim. Örmediğimiz kenarda sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz köşeye. Artık yana doğru motif ekleyeceğiz. Bu da bizim ikinci aşamamız. Birinci aşamayı bitirdik. İkinci aşamaya geçiyoruz. Arada 2 zincir çektim. Yana ekleyeceğim motifi aldım. Herhangi bir köşesinden, düz yüzünden birleştirmeye başlıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Daha net örebilmek için önüme çeviriyorum. İkinci aşamaya geçtik. Artık yana doğru motif birleştireceğiz. Birleştirme mantığımız değişmeyecek. Ne kadar örersek örelim. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine ikili trabzan yap. Önemli olan arada zincir atlamamak. Zaten atladıysak köşeler denk gelmeyecektir. Burada da köşeye kadar sağdakine kaydırıp zincir çekerek soldakine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. İki kenarı birbirine birleştirdim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Artık buraya bağlantımı yapacağım. 2 tane köşenin birleşim yerine tam ortasına kaydırıyorum ve zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Aradaki bir zincir çektim. Ve burada köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Diğer motifi aldım. Ve motifin köşesine
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu aşamada sadece birer kenarları birleştiriyoruz. Sonra yine sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Buraya bağlantımızı yaptık. Bir zincir çektik ve köşeden örmeye devam ettik. Artık buradaki iki kenarı birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar geleceğiz. En son köşeyi de öreceğiz ve ikinci aşamamız bitmiş olacak. Üçüncü aşamaya geçeceğiz. Anlaşılması için yavaş anlatıyorum. O yüzden zormuş gibi gelebilir. Normalde benim bu yeleği bitirmem, birleştirmem 10 dakikamı almaz. Başlayıp bitirmem. Elinizde motifler hazır olduktan sonra bir bütün hırkayı da o gün içinde birleştirip bitirebilirsiniz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve köşeyi kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve 2 zincirlik boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamlıyorum. Başlangıçta örmeye buradan başlamıştık. Üç kenarı ördük, sonra üzerine motif ekledik. Birinci aşamayı bitirdik. İkinci aşamada yana doğru 2 tane motif ekledik. Siz boyuna daha fazla motif eklediyseniz örmeye devam ediyorsunuz. Benim bu aşamada bitti. İkinci aşama bitti. Üçüncü aşamamız artık aradaki boşlukları kapatma. Üçüncü aşamadan sonra artık örgü birleştirme kendisini tekrar edecek. Burada 1, 2, 3 tane kenarı örüyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. 3 kenarı normal şekilde örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Burada birleştirmemizi yapalım. 3 kenarı ördüm ve sıra sonuna kadar geldim. Burada en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Yani köşeyi tamamladım ve bir tane zincir çektim. Burada da yine köşelerin birleşim yerine kaydırıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Burada zincir sıkılıyorum ki çok fazla arada boşluk görüntüsü olmasın. Bu şekilde aldım ve köşelerin birleşim yerine kaydırdım ve bir zincir çektim. Birleştirmeden sonra yapacağım işlem yine karşılıklı örmek. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Solda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamladım. Sağdakine kaydırıp zincir çekiyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birleştirme noktanız böyle görünüyor. Sizin çok fazla boşluklarınız oluşuyorsa zincirlerinizi sıkmıyorsunuz demektir. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada çektiğiniz bir zinciri sıkın, kaydırmayı da sıkı şekilde yapın. Sonra tekrar bir zincir çekip buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Oradaki zincirinizi de sıkı şekilde yapabilirsiniz. Eliniz çok gevşek geliyorsa burada boşluk oluşabilir. Kaydırmalarda elinizi sıkı tutmaya çalışın. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Köşeye geliyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptık. Araya bir zincir çekip 2 zincirlik boşluğa kaydırdık. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve burada köşeyi tamamlıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve yukarı doğru örmeye devam ediyoruz. Üçüncü aşamamız da bu şekilde bitmiş olacak. Burayı da ördüm ve yukarı doğru bir kenarı ördüm. Sonrasında örmediğimiz kenarları örüp bir tane sırt parçası elde etmiş olacağız. Bunu battaniye olarak da düşünebilirsiniz. Yani size anlattığım, 4 motifle anlattığım bu ip koparmadan birleştirmeyle bir tane battaniye yapabilirsiniz. Yukarı doğru motif eklemeyi öğrendik. Yana doğru motif eklemeyi öğrendik. Ve yukarı doğru araları kapatmayı öğrendik.
İstediğiniz kadar motif kullanarak bununla battaniye yapabilirsiniz. Biz şimdi kalan kenarları örüp bir tane sırt parçası elde etmiş olacağız. Artık işimiz daha kolay, herhangi bir motif birleştirme yok. Kalan kenarları öreceğiz. Araya 2 zincir çektim ve köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Örmediğim kenarları örüyorum. Arada bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki motifin birleşim yerine kadar gelelim. Birleşim yeri nasıl geçiyorsa orayı da göstermek istiyorum. Buradaki kenarı örmeyi bitirdim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım ve 2 tane üçlü grubu tamamlamış oldum. Buradaki birleştirme yerini nasıl geçeceğiz? Arada bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa girdim ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve köşeden örmeye devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örmemizde değişen bir şey yok. Sadece buradaki 2 zincirlik boşluğa kaydırıp tekrar bir zincir çekip örmeye devam ediyorum. Diğer birleştirme yerine kadar tekrar örelim. Orayı da son kez göstereyim. Ve parçamızı bitirelim. İki kenarı ördüm ve motiflerin birleşim yerine geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım köşeye ve arada bir zincir çektim. Burada yapacağımız işlem 2 zincirlik boşluğa girip kaydırmak. Ve tekrar bir zincir çekip örmeye devam etmek. Artık bu bizim son kenarımız. Bir tane parça elde etmiş olacağız. İp koparmadan baştan sona birleştirmiş olduk. Birleştirme yerinden devam ettim örmeye ve en son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Birleştirmeye buradan başlamıştık biliyorsunuz. En son noktaya gelmiş olduk yani. Arada 2 zincir çekiyorum ve ilk ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. İstiyorsanız düzgün bir bitiş de yapabilirsiniz. Bu noktada kalan ipi arkada gizleyebilirim. İp koparmadan 4 tane motif birleştirdik ve bir tane parça elde ettik. Motiflerinizi büyük tutarsanız 4 tane motiften bir tane bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Benden kolay bir bebek battaniyesi isteniyordu. Bu şekilde bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Benim ördüğüm motifler 9. sırada 23 santimdi. 10. sırada 26 santim oldu. 2 tane motif yan yana 52 santim olmuş oldu. Yani ben en başta istediğim genişliğe ulaşmış oldum. Bu yüzden benim gibi ip koparmadan birleştirecekler, bir sıra eksik örüyorlar. Birleştirirken de istedikleri beden genişliğine gelmiş oluyorlar. Bu şekilde görüntüsüne bakmanızı istiyorum. Bu görüntü hoşunuza gidiyorsa benim gibi birleştirin. Farklı şekillerde birleştirmek istiyorum diyorsanız iğne iplikle dikersiniz ya da trabzan tepelerinin iç kanatlarını alırsınız, söğüt hırkalarda yaptığımız gibi, diğer hırkalarda yaptığımız gibi, ya da karşılıklı tepeleri alırsınız. Nasıl gözünüze güzel görünüyorsa sık iğne ile birleştirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Önemli olan 4 tane motifin birleşip bizim beden genişliğimize gelmesi. Nasıl birleştirdiğimizin bir önemi yok. Sadece görünüm farkı var. Artık sırt parçasını bitirdik. Ön parçaları yeleğe birleştirebiliriz. Ön parçaları üzerine yerleştirdim. Buradan birleştirmeye başlayacağız. Bu kenarı öreceğim. Artık ikinci kenarda sırtla birleştirmeye başlayacağım. Burada 3 tane kenarı örmüyorum artık birleştirirken. Çünkü burayı birleştirmem gerekiyor sırta. Sadece bir tane kenarı örüyoruz ve artık sırta birleştirmeye başlıyoruz. Sırt parçasını ters şekilde yerleştirdim. Bir tane de motif aldım. İlmek yapıyorum ve istediğim herhangi bir köşeden başlayabilirim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Orayı yine en son tamamlayacağız. Bir tane kenarı sıra sonuna kadar örelim. Tekrar köşeye 3 tane ikili trabzan yapalım.
3 tane ikili trabzanla başladık. Köşede 3 tane ikili trabzanla bitirdik. Artık buradaki iki kenarı birbirine birleştireceğiz. Arada bir zincir çektim. Köşeye geliyorum. Kaydırdım ve tekrar bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kenarları birleştirirken örme stilimiz değişmiyor. Sağdakine kaydır zincir yap, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu iki kenarı sıra sonuna kadar birbirine birleştiriyoruz. Aşağıdan yukarı doğru birleştirdim ve en son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim ve iki köşenin birleşim yerine kaydırıyorum. Ve tekrar bir zincir çekip köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi öndeki motifi sırta birleştirmiş olduk. Yine buradaki kenarı örüyoruz ve en son 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yukarı doğru motif ekleyeceğiz. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Araya 2 zincir çekeceğiz ve tekrar yukarı bir tane motif koyacağız. Sıra sonuna kadar, köşeye kadar gelelim. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptık. Birinci aşamayı tekrarlıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Araya 2 zincir çektim. Bir tane motif aldım. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifleri çevirdim önüme. Sağdakine kaydır zincir yap, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye kadar o şekilde devam edelim. Bu şekilde iki kenarı birleştirdim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum ve köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Buradaki zorlanmamın sebebi de dediğim gibi biraz sıkı yapmak istiyorum arada boşluk kalmasın diye. Tığ da ipe karıştığı için köşelerin birleşim yerine girdim ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yeleğimizin formu oluşmaya başladı artık. Burada köşeleri birleştirdik. Sonra burada herhangi bir birleştirme yapmıyoruz. Burası bizim kol boşluğumuz. Yukarı kadar örüyoruz. En son yukarıya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Herhangi bir birleştirme yapmadan bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. En son köşeye de 3 tane ikili trabzan yapalım ve omuzu birleştirmeye başlayalım. Yukarı kadar örerek geldim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Sırttaki 2 zincirlik boşluğa geldim ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Artık buradaki işimiz kol boşluğumuzu da oluşturduktan sonra yakada ne kadar açıklık istediğimiz. Burada istediğiniz kadar yakada açıklık bırakabilirsiniz. Ben kendi örgümde buraları birleştirmeyeceğim. Burada ense boşluğu oluşturacağım. Köşeden sonra 2 tane üçlü grup var. Sağda da solda da. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha kapalı ya da daha açık yapabilirsiniz. Yine daha kolay birleştirebilmek için önüme alıyorum motifleri. Yine sağdakine kaydır zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. En son açıklık bırakacağım yere kadar birleştiriyorum. Köşeden sonra 2 tane üçlü grup kalacak. Köşeden sonra 1-2 tane üçlü grubum kaldı. Buraya bir zincirle sabitledim. Sonrasında birleştirme yapmadan devam ediyorum.
Böylece ensede de 15-16 santimlik bir boşluğa ulaşmış oldum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık etek ucuna kadar örmediğim kenarları öreceğim. Yaka açıklığımda bu şekilde olmuş oldu. Yukarıdan aşağıya örmeye devam ediyoruz. Birleştirme yerine ne yapıyoruz? Kaydırıyoruz. Bir zincir çekip tekrar örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Köşede 3 tane ikili trabzan yapalım. 2 zincir çekelim ve birinci ikili trabzanın tepesine kaydırıp bir zincir çekip ipimizi koparalım. Sırt parçasında yaptığımız işlemi aynı burada tekrarlıyoruz. Diğer ön parçayı da anlatmak istiyorum. Bir tane videoya yetişsin diye, sığsın diye. O yüzden anlattığım yerleri hızlıca geçebiliriz. Motifler büyük olduğu için ekrana sığmıyor. O yüzden sürekli aşağı yukarı yapıyorum. Burası bizim etek kısmımız. Burası da kolu birleştirdiğimiz kısım. Omzumuzda birleştirdik ve yaka açıklığı bıraktık. 2 tane motifimiz kaldı. Artık onları da birleştireceğiz. Sonra artık işimiz yeleği süslemede. Bugün başka gördüğüm modellerde tam şekilde örmüşler 8 tane motifi. Yanları birleştirmemişler. Buralara bağlama ip yapmışlar ve bağlamışlar. Önlük süveterde yaptığımız gibi. İstiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için bu tarafı da detaylı anlatacağım. Örgüyü bilenler için önceden bilgi vermek istiyorum. Onlar izlemeden geçebilirler. Burada da yine sırtta birinci aşamada yaptığımız gibi motifin üç kenarını örüyoruz. Burada 3 tane ikili trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz ve buradaki motifi birbirine birleştiriyoruz. Sonra yine kenarı ördük. Yaka açıklığımızı bıraktık. Buraya kadar ördük. Sonrasında birleştirerek örmeye devam ediyoruz. Kol boşluğumuzu bıraktık. Bu kenarı tek başına ördük. Ve yine eteğe kadar gelip burada en son bitişimizi yapıyoruz. Örgüyü bilenler o şekilde ilerleyebilir. Ben de şimdi buradan başlayacağım. 3 tane ikili trabzanla 3 tane kenarı öreceğim ve en son 3 tane ikili trabzan yapacağım. En son 3. kenarın sonunda devam edelim. Bir motifin 3 kenarını ördüm. Sıra sonunda 3 tane ikili trabzan yaptım ve 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Yine herhangi bir köşeden örmeye başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydırıp zincir çekeceğim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sıra sonunda köşeleri birleştirelim ve yukarı doğru bir tane daha kenarı örelim. Burada artık yaka açıklığı bırakacağım. Köşeden sonra 1-2 tane üçlü grup öreceğim. Köşeyi tam şekilde örüyorum ve 2 tane daha üçlü grup örüyorum. Sonrasında birleştirmeye başlayabilirim. Bir tarafta ne yapıyorsak diğer tarafta aynısını tekrarlıyoruz. Birinci üçlü grubu örüyorum. Arada bir zincir çektim. Şurası geniş oldu. Arada bir zincir çektim ve ikinci üçlü grubu örüyorum. Sonra artık birleştirmeye başlayabilirim. Eşit şekilde ilerlememiz gerekiyor. Burası köşeler, birinci üçlü gruplar ve ikinci üçlü gruplar. İkinci üçlü gruptan sonra kaydırıp zincir çekeceğim. Sonrasında sol tarafla birleştirmeye başlayabilirim. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye kadar geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekip köşeye bağlantımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve kol boşluğu için bu kenarı birleştirmeden örüyorum.
Eşit şekilde yaka açıklığı bıraktık. Sonrasında omzu birleştirdik ve kolu bu şekilde ördük. Kol boşluğumuzu bıraktık. Artık örgümüzün son birleştirmesini yapacağız. Yukarıdan aşağıya doğru birleştireceğiz. Buradaki birleşim yerini nasıl geçeceğiz? Arada bir zincir çektim. Birleşim yerine girdim ve kaydırdım. Sonra yukarıda iki tane köşenin birleşim yerine batıyorum. Burayla bağlantı yapmamız gerekiyor. İki köşenin birleşim yerine battım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve köşeyi örmeye başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Koltuk altındaki birleştirmeyi de bu şekilde yapmış olduk. Sonrasında artık yukarıdan aşağıya doğru birleştiriyoruz. Bu bizim son birleştirmemiz. Artık motif birleştirmenin sonuna geldik. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Sırttaki motifin köşesine kaydırdım ve tekrar bir zincir çekip artık örgümü bitirebilirim. Birinci trabzanın tepesine kaydırdım ve bir zincir çekip ipimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Artık yeleğimiz oluşmuş oldu. Küçük bir tığ numarası aldım ve ipi arkada gizliyorum. Herhangi bir bağlama ipi yapmayacaksınız. Şu an yeleğimiz bitmiş halde aslında. Ben diğer örgülerde yaptığım gibi etrafından bir sıra sık iğne geçeceğim. Hem birleşim yerleri düzelsin, hem örgümüz toparlansın, kol ağzımız toparlansın, böyle omzumuz yuvarlak bir kavis alsın istiyorum. O yüzden bir sıra sık iğne geçeceğim. Yeleğin eni 52, boyu 52 santim, zaten kare bir yelek, o yüzden eni boyu aynı ve yakada da 15-15,5 santimlik bir açıklık var. Ensede açıklık var. Benim burada karar vermem gereken şey, dediğim gibi süsleyeceğiz artık yeleğimizi. İpini hangi renk yapmalıyım? Sık iğne geçeceğim. Aynı renkle mi geçsem ya da farklı renkle mi geçsem? Sadece bunlara karar vereceğiz. Kendimizde de çocuğumuzda da kendi zevkimize göre ilerleyip artık yeleğimizi bitireceğiz. En son önlük süveterlerde yaptığımız gibi bağlama ipi yapacağız ve yeleği bitireceğiz. Yaka açıklığını neye göre baz alacağım derseniz, evinizdeki hırkanızın, yeleğinizin, süveterinizin ense boşluğuna göre siz de çalışabilirsiniz. Bedenden bir sıra sık iğne geçeceğim. Beyaz renkle düşünmüştüm ama çok patladı. O yüzden yine kendi rengiyle geçeceğim. Örgülerde böyle sık iğnelerle, ikili trabzanlarla, lastiklerle düzeltme işlemi yapacaksak, daha düzgün görmesini istiyorsak, o zaman örgünün görünmeyen bir yerinden başlıyorum. Arka taraflarından başlıyorum genelde. Kolsa koltuk altından başlıyorum. Bitişim başlangıcım arkaya denk gelsin. Çok fazla göze batmasın. Sık iğne için yine ilmek yaparak başlıyorum. Sık iğne yapacağım için tığın başına dolamadım. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz, sırttan. Buradan üçlü grubun ortasından başlıyorum. Tığın üzerindeki iki ilmeği birlikte örüyorum. Sık iğne için tığın başına dolamıyoruz. Tığın üzerindeki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Sırasıyla trabzanların her birinin üzerine bir tane sık iğne yapacağız ve aradaki bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yapacağız. Trabzanların üzerine sık iğne yaptım. Aradaki bir zincirlik boşluğa sık iğne yaptım. Sık iğneyi çok fazla sıkı sıkı yapmazsanız herhangi bir kasma olmayacaktır. Her bir trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Ve bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Sık iğne örerek devam ettim. Burada birleştirme yerine geldim. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Tam birleştirmelerin ortasına, köşelerin ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. Etek ucuna kadar trabzanların üzerine bir tane sık iğne ve bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Birleşim yerlerinde böyle geçiyoruz. Tam ortasına bir tane sık iğne yaptım. Şimdi etek ucuna kadar gelelim. Etek ucuna kadar örerek geldim. Burada iki zincirlik boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğer örgülerde de ne yapıyordum? Kavis vermek için 3 tane ikili trabzan yapıyordum. Sonrasında yine
Trabzan üzerine sık iğne ve boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ense boşluğuna kadar ilerleyelim. Enseyi de beraber geçelim. Birleştirme yerlerine bir tane sık iğne yapmayı unutmuyoruz. Yukarı doğru örmeye devam ettim. Birleşim yerine bir tane sık iğne yaptım. Ve burada yakada 3 tane sık iğne yaptım yine kavis verebilmek için. En son 3 tane ikili trabzan üzerine sık iğne yaptım ve artık burada enseye geçebilirim. Buradaki boşluğa bir tane sık iğne yaptım ve buradaki boşluğa bir tane sık iğne yaptım. 3 tane ikili trabzandan sonra gelen boşluğa bir tane sık iğne yaptım ve sonra buradaki 3 tane ikili trabzandan önceki boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Birleşim yerine batmadım. Ensede fazla yere batarsak üzerimize giydiğimizde potluk oluşuyor. O yüzden sadece 2 yere battım. Sonrasında devam ediyorum. Burada da mesela ben buraya battığımda trabzanın üzerindeki tepe kapanmış. O zaman onu örmeme gerek yok. Oraya yaparsam yine dediğim gibi potluk oluşacak. Fazladan batmış olacağım. Tepesi kapandığına göre ikinciden örmeye devam edebilirim. Önemli olan sayı değil, örgünün düzgün görünmesi. Ensedeki birleşim yerine de bir tane sık iğne yapıyorum ve örmeye devam ediyorum. Ense boşluğunu bu şekilde geçtik. Yine bir tane buradaki boşluğa sık iğne yapıyorum ve yine buradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne ile geçmiş oldum. Buradaki tepem yine kapandı. O zaman ikincinin üzerinden örmeye devam ediyorum. Bu şekilde artık sırtta başladığımız yere kadar gelelim ve düzgün bir bitiş yapalım. Sırtta örmeye başladığımız yere kadar geldim. Son bir tane trabzan tepesi kaldı. Ona da bir tane sık iğne yapıyorum. Düzgün bir bitiş yapacağımız için ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Düzgün bitişte biliyorsunuz tüm görünümü eşitliyorduk. Bir tane daha V harfi oluşturuyoruz. Sık iğnede, zincirde, trabzanda değişmiyor. Daha küçük bir tığ numarası aldım rahat girip çıkabilmek için. İlk sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum ve ipi alıp arkaya çekiyorum. Burada da son ördüğüm sık iğne var. Onun da arka kanadına girdim. İpi aldım ve arkaya çektim. Bir tane daha V harfi yani sık iğne tepesi oluşturmuş oldum. Artık ipi arkada gizleyebilirim. Arkada bir zincirle sabitleyelim sökülmemesi için. Sonrasında yeteri kadar gizleyelim. Bir sıra sık iğnemizi geçmiş olduk. Şimdi burada eli sıkı olanlar olabilir. Örgüm yukarı çekiyor ya da böyle yamuk görünüyor diyebilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Diğer örgülerdeki gibi tepeleri açıyoruz. Sadece yapacağımız işlem bu. Sık iğnelerin tepelerini açıyoruz. Diğer yaptığınız motiflerde de motiflerinizde yamukluk varsa eliniz sıkı gelmiş olabilir. Bu şekilde tepeleri açıyorsunuz. Üzerinize giydiniz. Böyle burası yukarıda duruyor. Diğer örgülerde bana diyorsunuz mesela üzerime giydim altıgen hırkayı ama sırtı yukarıda duruyor. O zaman diktiğimiz yer ya da birleştirdiğimiz yerde elimiz sıkı gelmiştir. O zaman ne yapıyoruz? Birleştirdiğimiz yeri de bu şekilde açıyoruz. Bakın ense de aynı şekilde düzeltmek için sadece tepeleri açıyorum. Bunu bilmediği için örgüyü bırakan bir arkadaş vardı, bana Instagram'dan fotoğrafını atmıştı. Yanlış ördüğünü düşünmüş. Yanlış ördüğünüzden değil. Sadece tepeleri açmadığımız için. Yeni başlıyorsanız siz de lütfen buna dikkat edin. Şöyle yine aşağıdan yukarı göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Sık iğneyi aynı renkle geçmem de güzel oldu. Siz istiyorsanız farklı renkle de geçebilirsiniz.
Artık kollardan da sık iğne geçelim ve artık bağlama iplerini yapıp işimizi bitirelim. Kolda da aynı işlemi yapacağız ama sadece başlangıcı size göstermek istiyorum. Koltuk altından başlayalım. En son yine koltuk altına kadar gelelim. Burada nasıl bitiriyoruz size göstermek istiyorum. Tığa ilmek yaptım. Sırttan başlamak istiyorum yine. Arkada kalsın. Köşedeki 3 tane ikili trabzan var. Tam ortasındakinden başlıyorum. Buradaki birleşim yerinde yine bir tane sık iğne ile geçelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Koltuk altında nasıl bitiriyoruz size göstermek istiyorum. Sırttan örmeye başlamıştık. Yukarı doğru devam ettim. Burada birleşim yerine bir tane sık iğne yaptım. Burayı da gördüğünüz gibi kavisle düzeltmiş olduk. Sonrasında sıra sonuna kadar geldim ve koltuk altındayım. Burada nasıl bir bitiş yapacağız? Burada da sadece köşelere batacağım. 2 zincirlik boşluklara sık iğne yapacağım. Buradaki 2 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Buradaki 2 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Buradaki 2 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yaptım ve buradaki 2 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Yani 4 tane 2 zincirlik boşluğa sık iğne yapmış oldum. Sıra sonuna kadar geldim ve ilk trabzanın tepesine de bir tane sık iğne yapıp yine düzgün bir bitiş yapıyorum. İpi yeteri kadar kesiyoruz ve düzgün bir bitiş yapıyorum. İlk sık iğnenin tepesine arkadan girdim, ipi arkaya çektim. Son sık iğnenin arka kanadına girdim, ipi aldım ve arkaya çektim. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturduk. Burada yaptığımız gibi diğer kolda da aynı işlemi yapalım ve artık bağlama işlemine geçelim. Bağlama iplerimizi örelim. Burada da sırttan başlayacağımız için hemen koltuk altını gösterebilirim. Sonra aynı şekilde örüp sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağız. Yine bir zincirle ilmeğimi oluşturdum. Sırtta istediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben yine köşedeki ikinci trabzanın tepesinden başlıyorum. Koltuk altında 4 tane köşe boşluğuna sık iğne yapıyoruz. Birincisine sık iğne yaptım. Buradaki ikinci köşe boşluğuna sık iğne yaptım. Burada üçüncü köşe boşluğuna sık iğne yaptım ve dördüncü köşe boşluğuna sık iğne yaptım. Yine trabzan üzerine sık iğne ve bir zincirlik boşluklara sık iğne olarak devam ediyoruz. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapalım ve artık bağlama iplerine geçelim. Bedenden ve kollardan sık iğne geçtik. Artık bağlama iplerimizi yapabiliriz. Bağlama iplerini de yine önlük süveterlerde yaptığım gibi yapacağım. Sizin sevdiğiniz bir stil varsa, örme stili varsa o şekilde de iplerinizi hazırlayabilirsiniz. Köşelerin birleşim yerinden bağlama ipini yapmaya başlıyorum. Köşelerin birleşim yerine bir tane sık iğne yapmıştık. Onun tepesinden girdim ve ipi burada bağlıyorum. Sonrasında ipi aldım ve zincir çekeceğim. Yine diğerinde yaptığım gibi 55 tane zincir çekeceğim ve örmeye başlayacağım. Sırasıyla zincir çekiyoruz. Zincir içinde ipi aldım, ilmekten geçirdim. Çok sıkı sıkı yapmıyorum çünkü arkasını kullanacağız zincirlerin. 25-30 santim kadar zincir çekiyorum. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Zincirlerimizi çektik. Zincirlerimizin ön tarafı V harfi şeklinde görünüyor. Tepesi güzel yüzü V harfi şeklinde görünüyor. Biz bu tarafın değil, güzel yüzün değil, arkasını döndürüp arkasındaki kısa çizgileri kullanacağız. Örmeye başlıyoruz artık. 55. zinciri bıraktım. 54. zincirin arka çizgisine giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Zincirlerin arkasındaki çizgilere sık iğne yapıyorum. Zincirleri sıkı sıkı çekmeyin ki sonrasında örmekte zorlanmayın.
Baktınız çok sıkı oldu. Elinizdeki tığ numarasından bir düşük tığ numarası kullanırsınız. 5 ile örüyorsanız 4 milim kullanırsınız ve arka çizgilere o şekilde girebilirsiniz. ...55 tane zincir çekmiştik. 54. zincirin arkasından sık iğne çıkarmaya başladık ve sırasıyla birinci zincire kadar örüyoruz. Zincirimiz de bu şekilde görünebilir. Ördüğümüz sık iğne ne yapıyoruz? Tepesini açıp düzeltiyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son birinci zincir kaldı. Onun arka çizgisine de giriyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Artık zincirlerim bitti. Sıra sonunda yine ipi yeteri kadar kesiyorum. Ve ipimi gizliyorum. Bu şekilde ipin düz olduğundan emin olduktan sonra kestiğim ipi arkaya alıyorum. Sonrasında iki ipi birbirine iki kere bağladım. Kalan ipi gizleyebilirim artık. Bir tane bağlama ipimizi oluşturduk. Diğerini de oluşturalım. Örgüyü bilenler bu tarafa bakarak aynısını yapabilirler. Ben yeni başlayanlar için başlangıcını göstermek istiyorum. Köşelerin birleşim yerine bir tane sık iğne yapmıştık. Oraya girdim ve ipimi bağlıyorum. Sonrasında 55 tane zincir çekeceğim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Burada zincirlerimi ne kadar gevşek yaparsam örerken arkasına girmem de o kadar kolay olacaktır. ...55 tane zincir yapalım. 54.'ünün arkasından sık iğne örmeye başlayalım. Birincisine de sık iğne yapalım ve sıra sonunda yine beraber ipimizi gizleyelim. Yine sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde düzeltiyorum. En son birinci zincirin arkasına da sık iğne yaptım. İpi yeteri kadar kesiyorum. Burada ipi artık arkaya alacağım. Bir sonraki sık iğnenin tepesinden girip ipi arkaya alabilirim. Sonra iki ipi birbirine bağlıyorum ve gizliyorum. İpimizi gizleyelim ve artık yeleğin bitmiş halini görelim. Artık yeleğimiz bitti. Bugün 11 Nisan ama dışarıda şu an Ankara'da kar yağıyor. O yüzden renkler böyle koyu görünebilir. Ama çok tatlı, çok güzel, canlı renkleri var. 8 tane motif kullandık ve ip koparmadan birleştirdik. Aynı motiflerden 8 tane daha hazırladım. Bu şekilde birleştirmekte zorlananlar için ya dikerek ya da yine tığ ile birleştireceğim. Karşılıklı tepeleri de alabiliriz, sık iğne de yapabiliriz. O şekilde birleştirerek de size göstereceğim. Ben bunu kızıma yapıyor olsaydım ya da bir kız çocuğuna hediye olarak yapacak olsaydım size bir tane görsel paylaşacağım. Oradaki gibi ipler hazırlayarak eteklerine böyle süslemeler de yapabilirsiniz. Şu şekilde iplerinizi kesersiniz. İstediğiniz uzunlukta. Bu şekilde 3'e 4'e katlarsınız. Sık iğneleri yaptığımız yerlerden, tepelerden girersiniz. İpi aldınız. Sık iğnenin tepesinden geçirdiniz. Bu şekilde halka oluşturup ipi çektiğinizde bu şekilde bebekler için ya da çocuklar için böyle güzel süslemeler yapabilirsiniz. Sonrasında boyunu keserek eşitlersiniz. Yeleği süsleme kısmı artık sizin zevkinize kalmış. Sık iğneyi de başka bir renkle geçerek çocuklarınızda daha farklı güzel bir yelek elde edebilirsiniz. Burada kaç gram ip kullandığımı söyleyeceğim. Her renkten, kartopunda her renkten bir tane yumak kullandım. Yelekte 264 gram ip kullanmışım. Mankenin üzerindeki duruşu da bu şekilde SM beden kullanabilir.
İstiyorsanız dediğim gibi yandaki birleştirmeleri yapmadan oraları da ip bağlayabilirsiniz. Önlük süveterde yaptığımız gibi kendi zevkinize göre ilerleyebilirsiniz. Yandan görünüşü de bu şekilde. Sırtı da bu şekilde. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İp koparmadan birleştirdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.